Merhaba sevgili koçlar, yükselen burcu koç olan değerli dostlar. Nisan ayındaki gökyüzü hareketleri sizi nasıl etkileyecek? Nisan ayından aslında en çok etki, hatta en güçlü etki alanlar koç burçları oldu Mart ayında ve Nisan ayında da devam edecek. Ancak bazı değişiklikler olacak. Şimdi yaklaşık 4-5 aydan beri Mars sizi aslında bir takım konularda zorladı. Bir takım konularda da özellikle son Mart ayı için söyleyeceğim bunu. Hani retro yapan özellikle Merkür'ün, Venüs'ün biraz arka plan enerjileri aktif etti. Hani bir bakıma baktığımızda blokajların olduğu biraz düşünme fırsatı belki ya da böyle çok içselleştirdiğiniz bazı şeyleri düşündünüz. Hatta özellikle aile yaşamsal konular böyle. O alanlarda da bazı duygusal olarak kararsızlıklar yaşadınız. Yani biraz daha duygular öne çıktı, biraz vicdan yaptınız, arada kaldınız. Belki işinizle, ailenizle, evli olanlar özellikle ikili ilişkilerinde, yani evliliklerinde veya özel hayatlarında ve sosyal ilişkilerinizi de çok etkileyen bir zaman dilimi yaşıyorsunuz. Uzun zamandan beri Mars'ın Yengeç Burcu seyri. Şimdi Nisan ayında yine sizin için önemli çünkü direkt ilişkilerinize hedef alan bir 13 Nisan var. Orada bir dolunay yaşayacağız. Güneş tutulması burcunuzda oldu. Hayatınızda bir takım şeylerin artık yerleri değişiyor. Öncelikleriniz değişiyor. Özellikle bu Neptün'ün Koça geçmesiyle başladı. Kararlarınız, fikirleriniz, duruşunuz, alacağınız aslında tedbirler kendinizi korumak adına biraz daha güçlendi. Fakat kendini net olarak ortaya koyamadı koç burçları. Kararsız kaldılar. Şimdi retroların bitmesiyle şimdi onları söyleyeceğim. Burada ifade özgürlüğünüz, duygusal ihtiyaçlarınızı karşılama bakımından veya özellikle para ilişkilerinde, kazançlarla ilgili konularda, yine özel hayatınız, ikili ilişkiniz ve bir takım koçların iş ve mesleki konularında da önemli etkileri oldu. Bu 8 Nisan itibariyle burada mental olarak özgürleşiyorsunuz. Hemen ardından ilişkiler çok önemli gözüküyor. Şimdiden söyleyeyim, bazı koç burçları ilişkilerine nokta koyabilirler. Yani böyle bir bitirme noktası olabilir. Çünkü o 13'ündeki dolunay, 14'ünde bu arada Venüs retrosu bitiyor. Bu anlamda özgürleşiyorsunuz. Fakat hala ilerlemek istediğiniz bu alanlarda eski gücünüzü ya da olması gerekeni elde etmiş olmayabilirsiniz. Ama en azından çalışanlar, sağlık sorunu yaşayanlar, aile içinde evle, ebeveynle, işte miraslı işler, ortaklı işler, böyle ev içinde aileyi ilgilendiren diğer konular. Bu alanlarda hala böyle inisiyatif almak, karar vermek biraz yorsa da tam olarak 18 Nisan'dan itibaren bu bütün saymış olduğum konularda koç burçları direkt o meşaleyi elinize alıyorsunuz. Çünkü 18 Nisan ve gelecek, peşinden gelecek 2 ayda bu etkiler sürecek. Yönetici gezegeniniz Mars'ın Aslan Burcu'na geçişi hayatınızdaki enerji dinamiklerini tamamıyla değişiyor. Güç almaya başlıyorsunuz. Enerjiniz, isteksizliğiniz varsa, motivasyon bu olmuştur mutlaka. Çünkü 12. evinizde full bir Satürn'le beraber de işte Kuzey düğüm, Merkür, Venüs uzun süredir kapalı alanınızda. Yani bu kapalı yerler, işte hastası olanlar olmuş olabilir, cezaevleriyle ilgili beklentisi veya böyle akrabaları falan olmuştur, onlarla yorulmuş olabilirsiniz. Bu anlamda da 18 Nisan ve sonrası artık daha net bir duruş, net kararlar, adli konular, mahkemeli konular gündeme girecek. Şimdi adli dediğimizde bu aslında tüm Türkiye'yi ve dünyayı ilgilendirecek mahkemeler, özellikle yargıyı ilgilendiren konular devreye girer. Eğer bir mahkemeniz varsa belki bir boşanma olabilir, bir işle ilgili, mesleki durumlarla ilgili bir karar verme. Artık aslında öyle keskin kararlar verecek ki koç burçları, özellikle yükseleniniz koçsa, bu dolunay bu arada 23 derecelerde olacak arkadaşlar. Eğer 23 derece işte 5 derece önce 5 derece sonrasında güneşi, yükseleni,
Merkür'ü veya özel bir noktası olan bir eğer koçsanız bu dolunay kesinlikle hayatınızda sürpriz gelişmeler de getirecek bu arada. Çünkü bunun sonrasındaki evrelerde işin içine para girecek sizin adınıza. Bu ne zaman giriyor? Onu da söyleyelim hemen. Bu arada 16 Nisan'da tam olarak artık Koç burcuna geçen Merkür'le beraber tamamıyla hayatınıza hız katıyorsunuz. Önemli işlerinizi bu da döneme denk getirin diye tavsiye edeceğim. Ve 20 Nisan'da artık Güneş de Boğa burcuna geçiyor ve bütün koçlar için para konuları devreye giriyor. Kazançların yeterli olmayan, işte adaletle ilgili hani adli, hani haksızlığa uğramış eğer bir durum varsa bu konular gündeme giriyor. Bununla ilgili biraz daha ben bunu sanki aile, işte kökler, evlilikler, miraslar, ayrı yani iş ayrılıklarında beklenen hani tazminatlar olma ihtimalini güçlü görüyorum. Ama ilişkilerde eğer altyapısı zayıflamış bir ilişki içindeyseniz bunun bitebileceğini söyleyebilirim. Fakat şöyle de bir şey söyleyeceğim. O kadar güçleniyor ki Koç burçları. Çünkü Merkür'ün Koç'a geçmesi, Mars'ın Aslan'a geçmesi bu ateş, gökyüzündeki ateş elementini güçlendiriyor. Tabii bunun için Plüto falan girecek bu arada. Şimdi dikkat etmeniz gereken bir konu da var, onu da söyleyeceğim. Burada artık koçsan, bir karar vermişsen dönüşü yok. Bunu bilin. Çünkü gökyüzü öyle bir alana girdi ki artık gökyüzünde Mars, Merkür, ondan sonra Venüs de bu arada, o da Nisan sonunda Koç'a geçecek. İnanılmaz şeyler olacak. Bakın, hayatınızda bir geride bırakma ayı Nisan ayı. Bir şeyleri temizliyorsunuz. Yorgunluklar gidiyor. 6 aydır gündeminizde, 5 ay diyelim olan bu özel hayatınızda ilişki, aşk, flörtler başlama olasılığı da güçlü olacak. Onu da söyleyeceğim şimdi. O da arkadaşlar 20 Nisan ve 27 Nisan arası orada biraz sert etkiler var. Radikal kararlar alabilirsiniz. Sert etkiler devreye giriyor. Yatırımlar, elinde bir miktar para geçer, onu doğru değerlendirmek. Özellikle koçlar için 28 Nisan bir yeni ay var Boğa burcunda. Oralara dikkat edin. Çünkü ciddi ekonomiyle ilgili bazı gelişmeler olacak bu ay içerisinde. Özellikle bizim ülkemiz için söylüyorum. Çok şaşıracağız. Gerçekten şok olacağız. O yüzden bu koçları finans anlamında etkiliyor. Ama aşka geldiğimizde ayın 20'sinden sonra aşk hayatında en hareketli, en şanslı, en çok, çünkü bir tutulma yaşadığınız için hayatınızda inanılmaz eğlenceli belki. Sizi, enerjinizi geçtiğiniz günlerde yaşadığınız yorgunlukları özellikle unutacak bir dönem başlıyor 20 sonrası ve çocukları olanların çocukları ile ilgili beklentileri, gelişmeleri ne varsa işte bu tarihten sonra da süreç bu alanda ilerleyecek. Umarım her şey gönlünüzce olsun. Beğenmeyi ve takip etmeyi de unutmayın diyorum. Hoşça kalın.